1815 yılında Napolyon Waterloo'da tarihin en çok konuşulan yenilgilerinden birini yaşadı. Ama asıl mesele bu değil. Bu adam daha önce girdiği 60 küsur savaşın sadece ikisini kaybetmişti. Ordular açısından çoğunlukla zayıftı, ikmal olarak azdı ve çoğunlukla askerleri hep yorgun olan taraftı. Ama yine de kazandı. Dönemin generalleri hep aynı kitabı okumuştu. Aynı taktiklerle savaşıyorlardı. Napolyon'un yaptığı farklıydı. Kuralları değiştirdi. Tek silahı insan zihninin nasıl çalıştığını çok iyi bilmesiydi. Bu video tam olarak şu soruyu cevaplamaya çalışıyor. Napolyon neden sürekli kazanıyordu? Sadece savaşta değil, imajda, müzakerelerde ve en önemlisi insanları peşinden sürükleme sanatında. Ve bu sorunun cevabı 1815 yılında kalmıyor. Aynı şeyler bugün de işliyor. Çünkü insan aynı insan. Napolyon'un boyunu biliyor musun? 1.68. Dönemine göre ortalama bir boy. O zaman tarih onu neden küçük adam olarak hatırlıyor? İngiliz karikatürist James Gray yüzünden. Napolyon'un Avrupa'yı salladığı yıllarda Gray onu devasa bir İngiliz askerinin botunun altında ezilen küçücük bir adam olarak çiziyor. Ve o karikatürler binlerce kopya basılıyor. Avrupa'ya yayılıyorlar. Herkes buna inanıyor. Kimse sorgulamadan. Peki Napolyon bunu öğrendiğinde ne yaptı? Bunu kendi lehine kullandı. İlk olarak muhafızlarına boy şartı koydu. Minimum 1.78. Yanında hep uzun adamlar vardı. Küçük görünüyordu, evet, ama bu sefer kasıtlıydı. Çünkü küçümsenen adam hiçbir zaman gerçek bir tehdit olarak algılanmaz. Bu yüzden rakipleri masaya hep hazırlıksız geliyordu. Bir de şunu yaptı. Ressam Jacques Louis David de kendi portresini yaptırıyor. Gerçekte Alpleri katıra binerek geçmişti. David'in tablosunda ise şaha kalkmış beyaz bir at var. Fırtına var. Dramatik ışık var. Napolyon tabloyu görünce güzel ama doğru değil dedi. Ressam David ise efendim bu sizin büyüklüğünüzü temsil ediyor. Napolyon gülüyor ve tamam diyor, bunu durumu kabul ediyor. Yani gerçeği değil, efsaneyi satıyor. Ve her zaman efsane gerçeklerden daha uzun süre yaşar. Tabii algıyı yönetmekte çok iyiydi. Bu örneklerde de gördüğümüz gibi. Ama Napolyon'un asıl farkı rakibinin zihninde ne olduğunu rakibinden önce bilmesiydi. Şunu düşün. Biriyle müzakeredeyken karşıdaki ne yapacak? Sen ne yaparsan o ne yapar? Bu sürekli bir adım ötesini düşünmek. İşte bu oyun teorisinin özü. Von Neumann bunu 1944 yılında formüle ediyor. Bununla alakalı The Beautiful Mind diye bir film var. Türkçesi Akıl Oyunları. Russell Crowe'un çok meşhur bir film. İşte oradaki adam oyun teorisini formüle eden adam. Ama Napolyon bunu 150 yıl önce yapıyordu. Hem de ne bu filmi izlemişti ya da bu oyun teorisinden bir haberi vardı. Evet, buna bir örnek verelim. Yıl 1805. Kasım ayında Austerlitz Savaşı çok meşhur. Ondan bir önceki gece. Karşıda müttefik orduları var. Rusya ve Avusturya. 85 bin kişiden oluşuyor. Napolyon ise ordusu 73 bin kişilik. Sayıca zayıf. Ama Napolyon o gece bir şey fark ediyor. Rakibi orduların komutanı Çar Alexander henüz daha 28 yaşında ve çok hırslı. Büyük bir zafer kazanmak istiyor ve kendini ispatlamak istiyor tabii. Bu işte Alexander'ın en büyük zayıflığıydı, zaafıydı. Napolyon bunu görüyor. Napolyon bunu bildiği için savaştan 3 gün önce kasıtlı olarak Pratzen yaylasını terk ediyor ve barış istiyormuş gibi diplomatlar gönderiyor. Kendini çok zayıf gösteriyor. Ve Çar Alexander Napolyon'un tam olarak görmesini istediği şeyi görüyor, fırsat. Ve Napolyon'un boşalttığı o tepeyi tüm kuvvetlerini yığıyor ve tam olarak Napolyon'un yapmasını istediği şeyi yapıyor. Pratzen yaylası boştu çünkü Napolyon'un topçuları çoktan orayı çevreleyen yerlere yerleşmişlerdi. Müttefik orduları aşağı doğru inerken, merkeze doğru akarken açık veriyorlar. Ve Austerlitz Savaşı 9 saatte bitiyor. Müttefik ordularının kayıp sayısı 36 bin, Napolyon'un ordusunun ise 9 bin. Ve savaştan sonra Napolyon şunu söylüyor. Bu benim en güzel savaşımdı. Güzel olan taktik değildi. Güzel olan Napolyon'un düşmanı kendi planının bir parçası haline getirdiğinden aldığı zevk. Bu örnekte rakibini sadece bir hamle değil, 2 hamle ilerisine okumak ve tam olarak rakibini Napolyon'un istediği hamleyi yapmaya ikna etmek. Von Neumann bunu 1944 yılında yazdığında Napolyon vefat edeli 123 yıl olmuştu. Ama rakibi okumak tek başına yetmez. Napolyon'u asıl farklı kılan şey kaybetmeyi göze alarak kazanabilmesiydi.
Evet, şimdi 1796 yılına girelim. Napolyon'un ilk savaşına. Napolyon 27 yaşında. Elinde berbat bir ordu var. Askerler aylarca maaş almamış. Botları parçalanmış. Moral sıfır. Mantıklı bir general ne yapardı? Beklerdi. Takviye kuvvet isterdi. Napolyon orduya döndü ve şunu söyledi: sizi giydiremeyen, besleyemeyen bir hükümetin size borcu büyük. Ama ben sizi dünyanın en verimli ovalarına götüreceğim. Orada şan bulacaksınız, zenginlik bulacaksınız dedi. Ve aynı gün o orduyla düşmana saldırdı. Çoğu insan kaybetmekten o kadar korkar ki kazanma fırsatını bekler. Bekler, bekler. Napolyon ise şunu görüyordu: beklemek de bir kayıptı. Ve ordu her gün daha da çöküyordu. Ve hareketsiz durmak zaten yavaş bir yenilgiydi. Ve üstelik bu hız kendi başına bir silahtı. Bu kadar hızlı hareket edebilen biri ya çılgındı ya da durdurulamazdı. Her iki ihtimalde de rakipte tek bir şeyi uyandırıyordu: panik. Napolyon bu İtalya seferini 18 günde kazandı ve çoğu askeri tarihçi hala nasıl yaptığını anlamaya çalışıyor. Ve tüm bu strateji ve hız aslında bir şeye bağlıydı: yanındaki askerleri. Askerleri onu her şeye rağmen takip ediyordu. Tıpkı Sezar gibi. Peki o bunu nasıl sağlıyordu? Napolyon ordusundaki askerlerin büyük bir bölümünün adını ezberliyordu. Abartısız. Savaş öncesi karargahta yürürken durur, bir asker yanına gelir ve mesela Duarte diyelim, askerin adı Duarte. Ailenin Provence'da olduğunu duydum, nasıllar diye sorardı mesela. Bir Avusturya subayı bunu kendi gözleriyle gördükten sonra şunu yazıyor: adamları onun için ölüme gidiyor çünkü bu Napolyon için değil, kendileri için ölüme gittiklerini hissediyorlardı. Ve insanlar kendi isimleri duyduğunda bir şey oluyor. Beyinde kimlik ve anlam bölgeleri aktive oluyor. Napolyon bunu kitaplardan öğrenmemişti. Ama binlerce kez seferlerinde bunu kullandı. Ve asıl güç ise hikayedeydi. Mesela Mısır seferinde piramitlerin önünde askerlerine şunu söyledi: askerler, 4000 yıllık tarih sizlere yukarıdan bakıyor. Mesela bu bir bilgi değildi. Bu bir kimlik tanımlamasıydı. Yani insanlar aslında maaş için sadece onu takip etmiyorlardı. İçinde hissettikleri bir hikayenin parçasıydılar ve bu hikaye için, bu ülke için savaşıyorlardı yani. Bu amaç için savaşıyorlardı. Napolyon bunu onlara vermişti. Bunu sağlamıştı. Ve bu Waterloo Savaşı'nı da açıklıyor videonun başında bahsettiğimiz. O gün Napolyon mesela hastaydı. Sahaya inemiyordu. Hikayenin anlatıcısı yoktu. Mesela koordinasyon bozuldu, kararlar geç alındı. Orada oradaydı ama hikaye yoktu yani. Başrol yoktu. Ve hikaye olmadan on binlerce asker yorgun bir kalabalığa dönüştüler. Şimdi asıl soru: bu dört şey hala bugün de çalışıyor mu? Mesela Steve Jobs her gün aynı kıyafeti giyiyordu: siyah boğazlı kazak, kot ve beyaz spor ayakkabı. Yıllarca bu kıyafeti giydi. Biz Steve Jobs'u düşünürken aklımıza direkt bu geliyor: o kıyafeti, boğazlı kazağı, kotu ve beyaz ayakkabısı. Bunu neden yaptığını sorduklarında sabah uyandığım zaman hani ne giyeceğimi düşünmek istemiyorum, beynimi daha önemli kararlar için kullanıyorum diye bir açıklaması var. Bu hani hak verilebilecek bir açıklama. Çünkü çoğumuz bunu yaşıyordur. Bugün ne giyeceğim falan filan düşünüyorsun. Adam bunu tek bir kıyafet tipiyle çözmüştü. Ama aynı zamanda bu çok güçlü bir algı yönetimiydi. Bu kıyafet Apple'ın ürünlerine olan odağın bir görsel simgesine dönüşmüştü o zamanlar. Bu tıpkı Napolyon'un David'e çizdirdiği imaja benziyor. Nasıl Napolyon'u en başta dediğimiz gibi küçük bir adam aklımıza geliyorsa, o kadar kısa olmamasına rağmen, Steve Jobs deyince de aklımıza takım elbiseli biri gelmiyor. Aslında Apple'ın ürünün felsefesine çok uyan bir kıyafet aklımıza geliyor. Yani bunu da bilinçli yapmıştı Steve Jobs o zaman. Ya da bir şirket mesela piyasaya henüz bitmemiş bir ürün sürüyor. Rakibi panikliyor, planlarını değiştiriyor, kaynaklarını yanlış yöne aktarıyorlar. Bunu yaparken asıl ana şirket, ürünü erken piyasaya süren şirket, asıl ürünün hazırlıklarını yapıyor. Bu da tıpkı Napolyon örneğinde Napolyon'un bilerek Pratzen yaylasını terk etmesi gibi. Ama bu günümüzde mesela Silikon Vadisi'nde çokça yaşanan bir şey. Ve beyin, insan beyni bu tip hareketlere 1800'lü yıllardakiyle aynı tepkileri veriyor. Aynı ön yargılar, aynı hikaye açlığı, aynı otorite refleksleri. Napolyon bunu sezgiyle keşfetti. Yani doğuştan bir yeteneği vardı. Von Neumann 1944 yılında bunu matematikle ispatlamaya çalıştı, oyun teorisini. Psikoloji onlarca yıl sonra bunları bilime kazandırdı. Mekanizmalar aslında hiç değişmedi. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Sence Napolyon'un savaşlarda kullandığı mesela taktikler
bugün günümüzde de gerçekten şirketler tarafından kasıtlı olarak kullanılıyor mu? Ya da Napolyon bunların hepsini bilerek mi yapıyordu yoksa bir refleks miydi onun için, yani kolay mıydı? Yani beyni böyle mi çalışıyordu? Bunu yorumlarda tartışalım. Bir de yorumlarda dediğim filmi izleyip izlemediğinizi de söyleyin. Çünkü izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. The Beautiful Mind, Akıl Oyunları. Çok güzel bir film. Zaten IMDb'nin de en çok puan alan filmlerinden birisi. Onu da belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.